Apex Legends evreninde her karakterin ardında derin bir hikaye yatar. Bu belgeselde Anita Williamson, yani çoğu kişinin bildiği adıyla Bangalore'un hayat hikayesini yakından inceleyeceğiz. Askeri bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Bangalore, disiplinli yetiştirilişi, ailesine bağlılığı ve yaşadığı travmalarla şekillenen zorlu bir yolculuğa sahip. Doğduğu günden Apex oyunları arenasına adım attığı ana, IMC ordusundaki görevlerinden kardeşi Jackson'ı kaybetmesine, yıkılan dostluklarından kurduğu yeni bağlara kadar Bangalore'un hikayesi hem hüzünlü hem de ilham verici. Şimdi IMC'nin profesyonel askeri Bangalore'un savaş meydanlarından Apex oyunlarına uzanan destansı yolculuğunu adım adım anlatacağım. Ailesi ve çocukluğu. Bangalore, 2695 yılında Gridiron gezegeninde 4 ağabeyle birlikte askeri bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Williams ailesi tam 4 nesildir IMC, yani Interstellar Manufacturing Corporation ordusuna hizmet eden köklü ve vatansever bir aileydi. Daha küçücük bir çocukken bile Anita silahlar ve askeri taktiklerle iç içe büyüdü. Özellikle en yakın yaştaşı olan abisi Jackson Williams'la arasında sürekli bir rekabet vardı. Kardeşler ilk kelimeyi söylemek, en hızlı R201 tüfeğini söküp takmak gibi hem gündelik hem de askeri becerilerden oluşan bir puan tablosu tutuyor, her fırsatta birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı. Knocked my elbow on my last shot and beat me by one. I can still see him. Smiling without smiling. Hands up like I was gonna put an arrow in him. And I was. Ailenin ünlü geleneklerinden biri de Williams veda bilekliğiydi. Evden askere uğurlanacak her çocuk için son akşam biralar içilir, şişelerin kapaklarından bir bileklik yapılırdı. Bu bileklik giden askere ailesinin her zaman yanında olduğunu hatırlatan bir hatıra olurdu. Here, Dad made me one on my first deploy. Congrats. You're an active duty Williams now. Jackie. No matter what, we get each other home. Anita ve Jackson bu sıcak ama rekabet dolu ortamda birbirine hem rakip hem de sıkı sıkıya bağlı iki kardeş olarak büyüdüler. Bangalore daha genç yaşta IMC'nin askeri akademisine girdi ve kısa sürede üstün yetenekleriyle sivrildi. Akademide gözleri kapalı bir şekilde Peacekeeper pompalı tüfeğini Precision çok eklentisiyle 20 saniyede söküp takabilen tek öğrenciydi. Bu olağanüstü yetenekleri sayesinde sınıf birincisi olmaya hazırlanıyordu. Tam o sırada ailesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaş kapıdaydı. Gridiron Savaşı. Bangalore ve Jackson akademiden mezun olduklarında IMC ile Frontier Milita arasındaki çalışmalar artık son safhasına gelmişti. 2715 yılında Milita güçleri Typhon gezegenindeki bir IMC üssünü yok ederek savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Ne yazık ki bu saldırı sırasında Bangalore'un en büyük abisi Zeke Williams da hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümü genç Anita'nın yüreğinde Milita'ya karşı derin bir öfke ve intikam arzusu uyandırdı. Jackson ise kız kardeşinin bu öfkeye kapılıp düşünmeden hareket edeceğinden korkarak kendi birliğini değiştirdi ve Anita ile aynı göreve yazıldı. Böylece iki kardeş IMC'nin IMS Hestia bir savaş gemisine birlikte atandı ve Gridiron gezegenin savunmasında omuz omuza savaşmaya başladılar. Gridiron Savaşı, Frontier Savaşları'nın son ve en kanlı çarpışmalarından biriydi. IMC tüm güçlerini Gridiron'a yığmıştı ama Milita adım adım kuşatmayı daraltıyordu. Çatışmalar sırasında Bangalore, görünmezlik pelerini kullanan usta bir Milita pilotuyla birebir mücadeleye girdi. Hayatında ilk defa böylesine dişli bir rakiple karşılaşan Bangalore, pilotun hızı ve çevikliği karşısında zorlandı. Sonunda pilotun bıçağıyla yaralandı. Bu bıçak darbesi belki de onun kaderini değiştirecek ilk adımdı. Yaralı halde hastane koğuşunda dinlenirken savaşın gidişatı daha da kötüleşti. Jackson, IMS Hestia bir gemisinin komutasını devraldı ve Gridiron'un artık savunulamayacağını anladı. Resmi emirler savaşmaya devam etmeleri yönündeydi ama Jackson kardeşini ve mürettebatını kurtarabilmek için emre itaatsizlik etmeye karar verdi. Bangalore ise bu kararı öfkeyle karşıladı. O kadar şiddetle karşı koydu ki sonunda onu sakinleştirmek için sakinleştirici iğne yapmak zorunda kaldılar. Ignore that order. Prepare for jump. No! The fight isn't over! It is for us. Jackson'ın planı basitti ama aynı zamanda da riskliydi. Typhon gezegeninden ele geçirilen deneysel bir enerji kaynağını kullanarak Hestia 1'in ışık atlama motorunu güçlendirmeye çalışıyordu. Bu ark enerjisi normalde 20 yıl sürecek bir mesafeyi 1 yıldan kısa sürede aşmalarını sağlayacaktı. Ve plan işe yaradı. Hestia 01 dev bir sıçrayışla Frontier bölgesinden kaçıp uzak ağaçtan sınırlarına ulaştı. Ama bu kaçışın ağır bir bedeli oldu. Güç kaynağı yolculuk sonunda tükendi.
Üstelik tam o sırada başlayan karartma, yani blackout yüzünden Frontier ile tüm iletişimleri tamamen kesilmişti. Geride kalanlar Gridiron'un akıbetini bile öğrenemez hale geldiler. Yeni Antilla. Bangalore sedasyondan uyandığında Hestia 0 gemileri çoktan Outlands içinde Gaia gezegeninin Stormpoint adındaki adalarından birine acil iniş yapmıştı. Good. Wait, what's the sitrep? Where's Lieutenant Williams? Wait, hold on. Wait, where are you going? The bridge! That's not possible. Mürettebattan sağ kalanlar Hestia 1'in enkazı etrafında Yeni Antilla adını verdikleri küçük bir koloni kurdular. Jackson'ın liderliğinde burada yeni bir yaşam mücadelesi başladı. Ama Anita için bu durum tam anlamıyla bir ihanetti. Onca yıl IMC'ye sadakatle hizmet ettikten sonra kardeşinin emirlere karşı gelerek onları firari konumuna düşürmesini kabullenemedi. We would never let Gridiron fall. You were out a long time. The war's over. We can start a new life here. What are you talking about? This is enemy territory. What are you doing? Reporting in. There's no way back. Bulduğu ilk fırsatta acil durum sinyali gönderdi ve IMC'den tahliye talep etti. İşte tam bu kritik anda Gridiron'dan gelen çağrıyı yanıtlayan kişi IMC'nin sadık pilotlarından komutan Scryer oldu. Sonrasında da Jackson'a sert bir şekilde yüzleşti. There was no retreat. Well, there should have been. Damn coward! You didn't see what I saw. We were dying for a lost cause, and they knew it. Then that was the mission! We're soldiers! That's what we signed up for! I signed up to protect my family. The IMC never gave a damn about us. Nita, open your eyes. I have. Scryer kişisel gemisiyle Stormpoint'e indiğinde Jackson'ı vatana ihanetle suçladı ve onu oracıkta infaz etmeye kalkıştı. Bangalore tabii ki buna izin veremezdi. Böyle anlaşmamıştık, onu sadece tutuklayacaktık diye dirense de komutan Scryer için bu sözlerin hiçbir önemi yoktu. Lieutenant Williams, you are a traitor to the IMC. The penalty for desertion is death. Sir, you promised leniency. I'll give him a quicker death than he deserves. Sir, he deserves a hearing. We have to escort him back to Gridiron. Don't be naive, soldier. For the IMC to survive, it must be purged of weakness. Get out of here, Nita. I can't let you do this, sir. This is wrong. Such a waste. Onun gözünde her iki kardeş de artık kaybedilmişti. Yanında getirdiği birlikle Yeni Antilla yerleşimini bombalamaya başladı. İşte tam bu kaos içinde Scryer, Williams kardeşlere doğrudan saldırmaya başladı. Onların öldüğünden emin olmak istiyordu. Bangalore ve Jackson hayatlarında ilk kez gerçek anlamda omuz omuza savaşıyorlardı. Scryer alaycı sözlerle ikisinin de moralini bozmaya çalıştı ama Bangalore zekasını kullanarak Scryer'in kendi bıçağını kapıp uçuş motorlarını devre dışı bırakmaya başardı. Bu bıçak Gridiron'da görünmez pilotun kendisinin yaraladığı o bıçağın ta kendisiydi. Bangalore düşmanın silahını şimdi kendi lehine kullanıyordu. Scryer gerçekten çok hızlı ve ölümcül bir askerdi. Eğer Williams kardeşler birlikte savaşmasalardı en ufak bir şansları bile olmayacaktı. Sonunda kardeşler uyum içinde hareket ederek Scryer'ı etkisiz hale getirdiler ve kendi bıçağıyla ölümcül darbeyi indirdiler. Not bad. The Williams family, heroes of the IMC, decorated soldiers for generations.
imagine your parents' disappointment when they learned their children died as traitors and cowards. Bangalore son darbeyi indirdikten sonra bu bıçağı hatıra olarak yanına aldı. Böylece soğuk çelik bıçak onun en sevdiği silahlardan biri haline geldi. Scryer'ın bertaraf edilmesinin ardından mürettebat onun gemisine el koydu ve ona Hestia 2 adını verdi. Bu gemi artık onların yeni evi olmuştu. Artık IMC tarafından hain ilan edilmiş olsalar da Williams kardeşler ve sadık birkaç mürettebat Hestia 2'de gözlerden uzak yaşamaya başladılar. Yeni hayatlarında geçen zaman boyunca Hestia 2 mürettebatı ufak tefek işler yaparak hayatlarını sürdürdü. Bu süre zarfında Jackson kardeşine asıl gerçeği açıkladı. IMC içindeki gizli Ares bölümü, Milita direnişini ezebilmek için katliam silahları geliştirmekteydi. Typhon gezegeni yok eden Fault Weapon adlı süper silah da bu planın bir parçasıydı. Milita, Typhon'u yok ederek yüz binlerce askerini feda etmişti ama gerçekte milyarlarca sivilin hayatını da kurtarmıştı. Bu gerçek Bangalore'un dünyasını alt üst etti. Yıllardır sadakatle hizmet ettiği IMC aslında uğruna savaştığı tüm değerleri suistimal ediyordu. Kardeşi Jackson sayesinde gözleri açıldı. Artık Milita'ya duyduğu nefretin yerini IMC'ye karşı derin bir hayal kırıklığı almıştı. Ne yazık ki bu gerçekle yüzleşmelerinden yalnızca bir hafta sonra Hestia 2 büyük bir saldırıya uğradı. Gemi Solas gezegeninin yörüngesinde seyrederken kimliği belirsiz saldırganlar tarafından pusuya düşürüldü. Geminin dış gövdesine yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama Hestia 2'de dev bir yarık açtı. Bangalore uzaya doğru savrulmak üzereyken Jackson son anda onu iterek kurtardı. Ancak bu fedakarlığın bedeli ağır oldu. Jackson kardeşini kurtarırken kendisi boşluğa sürüklendi. Bangalore gözleri önünde en sevdiği insanın karanlık uzaya doğru kayboluşunu çaresizce izledi. Kalbinin derinliklerinde Jackson hala hayatta olduğuna dair bir umut beslemeye başladı. Ama o an için elinde kalan tek şey acı ve inkardı. Kayıp kardeşin izinde. Patlamadan 6 ay sonra Bangalore, Jackson'ın geride bıraktığı birkaç kişisel eşyayı incelemeye karar verdi. Bu eşyalar arasında yıllar önce sinirle parçaladığı o meşhur puan tablosunun bantla özenle yeniden yapıştırılmış halini buldu. Jackson bu puan kartını tamir etmiş ve üstüne bir de not bırakmıştı. A, J'den önce gelir. Bu basit ama anlamlı cümle yıllardır süregelen kardeş rekabetlerinde aslında Anita'nın kazandığını ima ediyordu. Bir başka notta ise şöyle yazıyordu. Parçalanan şeyler her zaman yeniden bir araya getirilebilir. Bu mesaj Bangalore'un içindeki umudu yeniden alevlendirdi. Kardeşinin gerçekten ölmemiş olabileceğine dair inancını güçlendirdi. Ve böylece Anita ne pahasına olursa olsun Jackson'ı bulmaya ve birlikte memleketleri Grid ayrına dönmeye yemin etti. Yıllar boyunca Outlands'in dört bir yanında kardeşinden bir iz aradı. 2727 yılı civarında yani Apex oyunları henüz başlamadan önce Solas gezegeninde Little Mouse kasabasında bir güvenlik görevlisi olarak çalışırken bir muhbir ona ulaştı. Bu kişi Jackson hakkında bilgi sahibi olduğunu söylüyordu. Verilen koordinatlar Solas'taki Kings Canyon adasında terk edilmiş bir IMC tesisine çıkıyordu. Bangalore oraya gitti ve muhbirin bıraktığı veri diskini bir terminale taktı. Ve karşısına Jackson'ın yıllar önce kaydettiği bir video mesajı çıktı. Kardeşini canlı ve sağlıklı görmek Bangalore'u adeta sarsmıştı. Fakat sevinci uzun sürmedi. Bir anda gizemli bir figür belirdi ve diski ondan çaldı. Bu kişi boyutlar arasında yolculuk yapabilen alternatif bir Raid versiyonu olan Void Walker'dı. Bangalore ne olduğunu bile anlayamadan Void Walker diski alıp ortadan kayboldu. Bu olay Anita'yı hem umutlandırdı hem de kafasını karıştırdı. Kardeşi yaşıyor olabilirdi, evet, ama peşlerinde kimler vardı ve neden bilgileri ondan gizliyorlardı? Bangalore bu belirsizlik içinde yıllarını geçirse de pes etmedi ve sonunda hedefine ulaşmak için yeni bir yol buldu. Apex oyunları. Kayıtlara göre 2730 yılında Bangalore, Syndicate tarafından düzenlenen bu ölümcül yarışlara katılmaya karar verdi. Bu kararı almasının arkasında iki büyük sebep vardı. İlki Apex şampiyon olarak kazanacağı yüksek para ödülüyle Gridiron'a yani evine dönebilmek. İkincisi ise Apex arenasındaki popülerlik sayesinde kayıp kardeşinin dikkatini çekmek ve onunla yeniden buluşmak. Yani Bangalore hayatta kalan ailesine kavuşmak ve onlarla yeniden birleşmek amacıyla bu kanlı spora adım attı. Fakat onu artık bambaşka bir cephe bekliyordu. Bu kez mermiler bir savaşta değil, bir spor müsabakasında uçuşacaktı. Ve böylece Anita Williams'ın hikayesinin ilk bölümünün sonuna geldik. Peki bundan sonra ne olacaktı? Anita Apex oyunları sayesinde kayıp abisini bulabilecek miydi? Bu soruların cevaplarını ve hikayenin devamını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol headshotlar.